Urla'ya hoş geldiniz diyebilir miyiz? Urla'ya hoş geldiniz diyorum ya. Alo. Alo. Kirpivan, beni duyuyor musun Kirpivan? Tamam. Duyuyoruz. Biraz karavan karıştı. Duyuyoruz. Tamam. Pardon, tamam, darladım. Urla'ya hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba. Urla'ya geldik. Dün akşam kamp alanımıza giriş yaptık. Bu sabah güzel bir sabah uyandık. Güneşli ama tabii ki her zaman olduğu gibi rüzgarlı bir Urla havası var. Şimdi kamp alanı yoktu Urla'da. Biz geçen seneden beri Urla'ya gelmek istiyoruz. Çünkü çok seviyoruz burayı. Ama karavanla kalabileceğimiz bir kamp alanı, güvenlikli, elektriği veren vesaire öyle bir yer yoktu. Burayı Adria açmış. Hem bir yandan showroom gibi kullanıyor, satış da yapıyorlar kendi karavanlarını, hem de kamp alanı hizmeti veriyorlar. Daha yeni açılmış, tam olarak tamamlanmış durumda değil ama altyapıyı kurmuşlar. Yani işte gri suyu bağlamışlar, elektrik veriyorlar, bulaşık alanı, tuvalet, duş vesaire bunların hepsi açık. Yani şöyle ki bütün zeminin altındaki yatırımları tamamlamışlar. Peyzaj olayı kalmış, ufak tefek detaylar kalmış. Güzel bir kamp alanı olmuş. Konumu da harika. Şöyle ki Urla'da Mithatpaşa Caddesi var. İşte ağaçlı yol olarak bilinir burada. Ben öyle biliyorum eskiden beri. Dümdüz bir cadde. Aşağıya doğru indiğinizde iskeleye varıyorsunuz. Dümdüz yukarı çıktığınızda da şehir merkezine gidiyorsunuz. Her yere yakın aslında. Kamp alanı da bu Mithatpaşa Caddesi'nin neredeyse tam ortasında bulunuyor gibi bir şey. Bizim çok sevdiğimiz bir yer Urla. Böyle bir kamp alanının açılması da bize çok güzel oldu. Aşırı rüzgarlı olduğu için yine hava, ağlaya ağlaya size kamp alanını anlatmaya çalışıyorum. Böyle şimdi birazcık size etrafı göstereyim. Tam olarak tamamlanmamış dediğim gibi ama sağlam bir hizmet alıyorsunuz. Birçok kamp alanında olmayan şeyler buraya yapılmış bile. İyi bir yer oldu. Bizim de bol bol uğrayacağımız güzel bir rota üzerinde yer olmuş oldu. Şöyle bir alanı gezdireyim şimdi size. Bahsettiğim ağaçlı yol burası. Bayağı da işlek bir yol. Sadece şunu söyleyebilirim. Tamam, çok güzel ama biraz fazla yol sesi olmuyor değil. Neyse, burası kamp alanının giriş kapısı. Buradan giriş yaptığımızda şöyle sol tarafa araçlarınızı koyuyorsunuz. Sağ tarafta da karavanlarımız bulunuyor. İçeriye doğru yürüyoruz. Bir de restoran var. Dün akşam geldik, orada güzel bir pizza keyfi yaptık. Gayet güzeldi. Burada bir adet çocuk parkımız var. Küçük ama büyüteceklermiş ve daha yeni şeyler koyacaklarmış. Çünkü burası sadece restoran varken alınmış ve üzerine kamp yeri yapılmış. Bunlar da restoran zamanından kalan şeyler. Yenileyeceklerini söylüyorlar. Bu arada işletme dünya tatlısı insanlar. Keyifli sohbetleri var. Anlatıyorlar ve gerçekten çok özenli davranıyorlar burası için. Ben çok mutlu oldum açıkçası. Burası restoran alanı. Buraya da böyle karavanlar dizilecek. Yani aslında çok büyük bir yer değil. Butik bir kamp alanı olacak. Ama çok da yeterli. Sadece dediğim gibi henüz tam olarak bitmiş bir yer değil. Ve yol, yani konumu çok iyi olsa da birazcık fazla yol sesi var. Şimdi size bir de bulaşık, ondan sonra tuvalet, duş, oraları göstereceğim. Bir kampa göre çok yeni ve pırıl pırıllar. Burası tuvalet, duş, el yıkama yerleri. Yani son derece modern yapılmış. Renk uyumları muhteşem. Yani bakın, bir kamp alanında tuvalet kağıdı. Ondan sonra şekilli tuvaletler. Ya buraya mesela bir şey asacaklar, daha etiketiyle duruyor. Yani henüz tamamlanmış değil burası. Burası da duş. Saçınızı burada kurutup direkt işi bitirip çıkabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Ayna lazım. Ayna görür herhalde. Böyle de bulaşık yıkama ve çamaşır yıkama kısmına geldik. Tabii ki daha tamamlanmamış dediğim gibi, o yüzden bunlar arttırılacak. Yani bir tane musluk, bir tane makine değil. Bunlar arttırılacaklar diye tahmin ediyorum. İşte bu ağaçlar dikilecek yeniden. Ya kesinlikle ağaçlandırma yapılması şart. O %100 ama yapılacak. Şimdi toprağın alt kısmındaki yatırımları bitirmişler.
Şimdi toprağın üstüne daha süslü, daha keyifli yatırımlara başlayacaklar. Biz de karavanımızı buraya koyduk. Restoranın dibindeyiz. Tabii ki ani bir açlık durumu olursa hızlıca ulaşabilelim diye. Buradaki kampımız böyle kamp alanında değildi. Çünkü burada hakikaten yapacak da çok da bir şey yok. Vakit geçirecek işte gün batımı vesaire o tarz şeyler de buradan çok görünmüyor. O yüzden hani biz vakit geçirmeye daha çok işte deniz kenarına ya da şehir merkezine biraz mekan gezmeli bir kamp haftası olacak bu hafta. O şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Gittiğim yerlere sizi de götüreceğim. Urla seyahatimiz gündüzleri karavanda çalışarak, akşamları da şehri gezerek geçiyor. Burada aslında yemek için o kadar güzel yerler var ki. Şimdi 2 gündür aslında çok fazla yer var ama biz böyle bir şeyi beğendik mi oraya da biraz tutuluyoruz. Beğendik abi diye bir esnaf lokantası var. Ama ben hem yemekleri çok beğendim hem de içerinin atmosferini çok beğendim. Böyle sanki 80'lerden kalma eski bir yemek odasındaymışsınız gibi. Eski yemek takımları, gümüş çatal bıçak takımları, duvarlara böyle asmışlar falan. Ben çok beğendim. Bir de yemekleri de mesela zeytinyağlılar var çok güzel. Çeşit çeşit. Etler var çeşit çeşit. Biz 2 gündür düşünün oraya gidiyoruz. Koskoca Urla'da bir ton yer varken. Şimdi akşamları böyle vakit geçiriyoruz ama kahvemizi içiyoruz. İşte yemeğimizi yiyoruz. Daha sonra karavana gidiyoruz. Birazcık soğuk yine de buralar. Ama yarın akşam çok güzel bir planımız var. Old Urla hep merak ettiğim bir yerde. Oraya rezervasyon yaptık. Böyle gastronomi gezisi gibi olacak bu birazcık. Oraya gideceğiz. Bakalım o nasıl olacak. Şimdi artık hem üşüdük hem çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Ha şey de çok güzel. Böyle bu Urla'da Sanatçılar Sokağı'nda en başında şey vardı. Çay bahçesi vardı. Ve gerçekten lokal bir yerdi. Hemen orada oturup çayımızı da içtik. Böyle aslında gittiğim yerlerde şeyi çok seviyorum. Turist gibi değil de gerçekten oralı gibi vakit geçirmeyi daha çok seviyorum galiba. Öyle şimdi de sıcak sıcak karavanımıza geri dönüyoruz. İnanır mısınız ben ve fırtınalı bir gün yine. Gittiğim yere böyle ya yağmuru, çamuru, fırtınayı bir şeyleri götürüyorum. Uludağ'a gittik. Kıyamet koptu. Altın Kamp'a gittik. Güneşlik 5 dakika içinde hava kapkaranlık oldu. Pat küt indirdi yağmur. Şimdi Urla'ya geldik. Güzeldi, güneşliydi. Yine bir fırtına kopuyor. Anlamıyorum. Ege'ye geldim diye böyle sanki hep karavanın dışında oturabilirmişim gibi hissediyorum ama öyle olmuyor. Neyse ben de hayaller dünyasında yaşıyorum. Bu arada şöyle konuşmamam gerekiyor. Şöyle bir şey çıktı. Bu taraftan konuşmaya çalışıyorum sizde ama bu da hiç alışık olduğum bir taraf değil. Zorlanıyorum. Arada bir buradan size göz kırpacağım. Dün bu akşamki yemek için alışveriş yaptım. Bir tane düz siyah bir gömlek aldım. Yani her zaman kurtarır diye düşünüyorum. Zaten niye İstanbul'dan gelirken karavana eşyalarımı yerleştirirken bir tane dümdüz siyah bir kazak ve bir tane pantolon niye koymamışım ki acaba? Neyse şimdi artık bir tane siyah düz gömleğim, bir tane de kot pantolonum oldu. Artık nereye çağırsanız gelebilirim. Şimdi yemeğe doğru geçiyoruz. Bakalım çok gurme, çok böyle değişik bir yer dediler. Chef table aldık. İşte şef yemek yapacak. Biz de orada böyle anlıyormuş gibi bakacağız falan ama işte merak ediyoruz. Gidiyoruz şimdi yemeğe, bakalım nasıl olacak. Urla gerçekten harikaydı ya. Böyle sanki akşam yemeğine gitmişsin gibi değil de böyle bir deneyim yaşıyormuşsun gibi. O şeflerin yemek yapışlarını izlemek, işte aşırı disiplinli, çok sessiz ve böyle sanki nasıl diyeyim, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Böyle kurmuşlar da herkes tık 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 ne yapacağını biliyormuş gibi. Böyle değişik bir havaları vardı. Böyle
bu tarz restoranlarda şeye sinir olursunuz ya, böyle işte şu kadarcık bir yemek gelir tabağa, etrafını saçma sapan süslerler falan filan. Sonuçta şu kadar bir şey yersin. Biz burada tadım menüsü aldık. Çok fazla peş peşe bir sürü şey geldi ama 3 tanesi falan ana yemek kadar büyüktü. Yani son gelen 2 şeyi artık böyle patlayarak yiyemedik. Çok güzeldi. Çeşit çeşit şeyler yedik ya. Balık da yedik. Ondan sonra et de yedik. İşte deniz ürünleri, karides vardı. Ya bir havucu nasıl böyle servis edebilirsin? Bilmiyorum. Hepsi çok benim hoşuma gitti ama favorim kerevizli balık oldu. Çok güzeldi. İşte bu çekme karavanın aslında böyle bir avantajı var. Böyle akşam yemeğe gidip geldik. Şu anda tekrardan kampımızdayız. Sıcacık karavanımızdayız. Güzel ya, değişikti. Yani şeyi hissediyorum. Böyle o verdiğim paraya değiyor. Çünkü bunu böyle bir akşam yemeğe gitmişsin gibi değil de bir deneyim yaşıyormuşsun gibi bakarsan bence çalışıyor. Gayet güzeldi. Urla seyahatimiz, kampımız, yani buradaki haftamız diğerlerinden biraz daha farklı geçti. Çok fazla karavanın durduğu alanda vakit geçirmedik. Daha çok burayı böyle parking alan gibi kullandık. Karavan burada durdu. Biz işlerimizi yapıp sonra hep dışarıya çıktık. Bugün günlerden Perşembe. Bugün bize bir kurtlanma geldi. Çünkü şöyle, burada çok fazla gidilecek yer var, gezilecek yer çok fazla var ama gün içinde buna vakit bulamıyoruz. Her akşam bir yere gitmek istediğimizde de, yani bir akşam yemeği dediğin zaman da bu sefer bütçeleri zorluyor oluyoruz. Böyle bir şey gerek yok diye düşündük ve yarın Urla'ya, yani İzmir'in geneline çok şiddetli bir yağmur geliyor. Bir hafta kadar bir yağmur olacak. 3 karavanız şu anda. Birimiz çıkıp başka bir kampa geçti. Yani onlar önden gittiler, bir bakalım güzelse çağırırız sizi diye ve bize dediler ki yağmurda burası efsane olur dediler ve biz 1 saat içinde toparlandık. Elimde bezim, son böyle temizliklerimi yapıyorum, hallediyorum. Karavanı topluyoruz. Başka bir kampa geçiyoruz. Yani normalde cumartesi günleri seyahat ederken şimdi bu sefer böyle bir kaç dakika gösteriyor? Google Maps'te 57 dakika gösteriyor. Karavanla ona 1,5 saat diyelim. 1,5 saatlik bir yol yapabiliriz akşam mesaiden sonra diye düşünerek gidiyoruz. Urla kampımız bu şekilde son bulmuş oluyor. Kamp yerini aslında ben lokasyon olarak çok sevdim. İşletmeye bayıldım. Dünya tatlısı insanlar. Ve gerçekten burada ya, karavancıların kurduğu bir kamp alanı olduğunu buraya geldiğinizde anlayacaksınız. Çünkü bütün ihtiyaçlarımızın farkındalar. Taleplerin farkındalar ve onun için çalışıyorlar. Ben beğendim. Güzel vakit geçirdik. Urla'da böyle bir yerin olmasından da çok memnun oldum. Artık ben sık sık gerçekten burayı rotama ekleyeceğim gibi duruyor. Şimdi yani bu videoda çok böyle şey gibi oldu, biraz mide fesatı geçirme videosu gibi oldu ki çok fazla yediğimiz şeyi de gittiğimiz yeri de çekemedim aslında. Çünkü böyle masaya yemek gelir gelmez saldırma halindeydik. Ne oldu bize böyle bilmiyorum. Öyle bir haldeydik, o yüzden böyle kısa kompakt, sadece Urla'da da aslında bu videodan anlaşılmasını istediğim şey, Urla'da gezilecek çok tatlı yerler var ve Urla'yı karavanla bir lokasyon olarak hani alabiliriz artık. Burada da bir kamp yerimiz var ve çok da güzel. Bunu aslında, bunun anlaşılmasını istediğim bir video bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videolardan keyif alıyorsanız ve birazcık kendinize fayda sağlayacak bilgiler alıyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.